Arkadaşlar bunlar bizim çakır dikenlerimiz. Faydalı ve şifalı dikenlerden. Evet, meşhur çakır dikeni diye geçiyor. Bizler şu an yine bahsettiğim gibi aralığımızda bunun tohum olarak ekmiştik. Ve çok şükür de hemen hemen her sene de burada bulunduruyoruz. Şifalı dikenlerden değerli arkadaşlar. Evet, Latince adı Centaurea sollicitalis. Evet, sollicitalislerin, dikenlerin en değerlilerinden. Genelde birçok diken ile karıştırılabiliyor bu güzel dikenimiz. Bunlar çakır dikeni. Yerden 1,5 metreye kadar yüksekte olabiliyor. Şöyle pastel, pütürlü bir yapıya sahip değerli arkadaşlar, sap yapısı. Genelde çoban çökertenle çok karıştırılıyor ama çoban çökerten değerli arkadaşlar daha çok yerde oluyor. Yani yerden biten en fazla 15 santime kadar olabiliyor. Arkadaşlar arılarımız için çok faydalı bir diken. Bunlar mesela bir tane yaban arısı da buraya geldi bu arada. Şöyle göstereyim. Bunlar sabahları nektar salımı yapıyor ve daha sonra da polen verimi uygulayabiliyor. Hatta çok yoğun olan bölgelerde bu güzel dikenimiz değerli arkadaşlar diken balı olarak da üretilebiliyor. Evet, şöyle çakır dikeni. Değerli arkadaşlar, bu dikenimizin şu şekilde sapını koparıyoruz. Bakın şöyle hasadını yapayım size. Şu şekilde sapını kopardığımızda bunu bir tanesi şu şekilde bir su bardağına denk gelecek şekilde kurutup çayını içebiliyoruz. Mide hastalıkları, şeker hastalıkları, kalp ve damar hastalıklarına çok iyi geliyor bu güzel dikenimiz değerli arkadaşlar. Yine midemizin yanı sıra vücudumuzda iltihap varsa, ödem varsa bunları tamamen atıyor değerli arkadaşlar. Çok faydalı. Muhakkak denemenizi isterim. Aynı zamanda erkeklerde sperm arttırıcı ve kadınlarda da yumurtlama döneminde çok rahatlıkla kullanılabilecek bir şifalı bitki çayı. Şeker hastaları çok güzel kullanabiliyor. Kesinlikle onları da tavsiye ediyorum bu çakır dikenini. Evet, şu anda bazen böyle iltihap yapmaya yakın, hani vücudumuzda bazen sivilceye benzer, çibana benzer fakat olgunlaşmamış bazı iltihaplar olur. Tam öyle bir zamanda değerli arkadaşlar bunun bu güzel dikenini oraya batırdığımızda hemen güzel bir iltihap oluşacak. Çünkü dikeninde kendine has bir savunma mekanizması olarak bazı bileşenler bulunmakta. Bunlar da hemen o bölgedeki iltihabın çok çabuk olgunlaşmasını sağlayacak. Tavsiye ediyorum. Evet, hemen hemen 2-3 günde bir kullanmanızı tavsiye edebileceğim bir şifalı bir bitki. Çakır dikeni. Bu şekilde hasadını yapabilirsiniz. Yine yol kenarlarından değil de tarlalardan, daha çok yola yakın olmayan yerlerden toplarsanız çok bir şekilde faydasını da sağlayacaksınız. Göreceksiniz. Şu şekilde bir kez daha göstereyim, bakın. Şöyle kopardım. Şöyle elimle. Bu şekilde kopardığınızda bir çay bardağına su bardağına denk gelecek şekilde bir bitki çayı elde etmiş olursunuz. Evet, misafirlerinize de ikram edin. Çok da lezzetli bir çayı oluyor. Çok şifa dolu bir çayı oluyor. Değerli arkadaşlar, ihmal edilmemesi gereken bir diken, çakır dikeni bizim için bir şifa kaynağı. Aynı zamanda açıklamalarda daha başka ne hastalıklara da iyi geldiğini sizlere yazdım. Oradan da bakabilirsiniz ama en önemli özelliklerinden biri bizim için değerli arkadaşlar bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yine sizlere bu en temel özelliğinden dolayı bile tavsiye edebilirim. Evet, bu güzel çiçeği, çakır dikenini sizlere tanıtmak istedim bugün. Ve inşallah da sizler de demleyip çayını içtikçe bizi de anar, bize de teşekkür edersiniz. Evet, meşhur çakır dikeni arkadaşlar.